Hoş geldiniz. Bugün hayatımızda ders çalışmak da buna dahil olmak üzere çeşitli proje ve sorumluluklarımızdan niçin kaçma ve onları erteleme eğiliminde olabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Ben İletişim Fakültesinde öğrenciyken bir derste verilen ders notlarımın arasından bir makale zihnimde bu konuda bazı cevaplara ulaşmam üzerine bir kıvılcım ateşlemişti. Makalenin içindeki birkaç konsantre bilgi cümlesi beni sahip olduğum evrimsel psikoloji bilgisiyle bu konuyu değerlendirmeye itti. Bu yüzden yıllar önce bu konuda yaptığım değerlendirmemi bugün evrimsel psikolojinin yardımını alarak anlatmak isterim. Bu bağlamda doğa anaya girelim ve yaşadığımız bu usanmışlık duygusunun çıkış noktasına varalım. Ardından bu psikolojinin kompleks hali olan metropole aktardığımız versiyonu konuşarak aradaki bağı kuralım. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Çoğunlukla herhangi bir sorumluluk gerektiren ve kendimizi yapmak zorunda hissettiren bazı konulardan uzaklaşma eğiliminde buluruz. Öyle ki özellikle sınavlara hazırlanmak gibi ders çalışmaları esnasında boş duvarlara bakmanın daha cazip geldiğini veya açık kalan televizyonda oynayan sevmediğimiz bir dizinin senaryosunun o an için yaptığımız işten çok daha dikkat çekici bir cezbediciliğe sahip olduğunu düşünmeye başlarız. Ve akabinde kendimizi bu anlatıya veya hayallere kaptırmış buluruz. Peki beynimizin bizlere angarya gelen bir konu sırasında önceliklerini değiştirmesinin ardında yatan psikoloji nedir? Bu durum doğrudan canlılık psikolojisiyle ilgili olduğundan kaçınılmaz olarak evrimsel psikolojinin bir ürünüdür. Yani perde arkasında bu sorumluluktan soğutma durumu bir psikolojik nedenin sonucudur. Hal böyleyken bu soğutma sırasında beynin yaşatması gereken tiksinçlik duygusu bir kimyasal sürecin tetiklenmesine neden olur. Çünkü duygularımız ve ruh halimiz çoğunlukla o anki sahip olduğumuz kimyasal yapının ürünüdür. Bir kısmı da tecrübe dediğimiz geçmiş yaşantımızdan sağladığımız edinimler yoluyla gerçekleşir. Yani doğrudan bilinç dışından gelen bir takım şartlanmışlık eminleri. Bazı durumlarda bu tecrübeler zihnimizdeki kimyasal süreci etkileyip duygularımızı yönlendirirken bazense vücudumuzun belirli bir anda sahip olduğu kimyasal kombinasyon yeni tecrübeler oluşturup bilinç dışını bu yeni normale adapte ederek duygulara müdahale eder. Aslında büyük çoğunlukla iki süreçte aynı anda gerçekleşir. Özetle duyguların hormonların da duyguları belirlediği bir döngü çemberine hapsolmuş durumdayız. Bazılarımız bunu kader olarak yorumlar. Bu süreç doğrudan biyolojiyle ilgilidir. Esasında limbik sistem denilen hayvan beyniyle alakalıdır. Bu zinciri limbik sistemden gelen dürtüleri yontarak muhakeme edip yön veren prefrontal korteks vasıtasıyla kırabilmek mümkün. Bunun için de evrimsel biyoloji üzerinden süreci yorumlayarak bir farkındalık elde edip bilinçli bir yönlendirme elde edebiliriz. Bugün de bu farkındalığı kazanacağız. Bilinçli bir yönlendirmeden kastım bilinç düzeyinde farkındalık kazandığımız anda doğrudan bilinç dışına direktif vererek duygularımızı değiştirebilmek değil. Ne yazık ki beynimiz bu şekilde işlemez. Biz istediğimiz kadar kuruntularımızdan ve bazı gerçeklerin farkında olalım. Bilinç dışımız milyonlarca yıllık biyoloji deneyimi çoğu zaman bizim sonradan geliştirdiğimiz muhakeme yeteneğini tercih eder. Çünkü kozmik ölçekte milyonlarca yıllık hayatta kalma serüveninin sadece ufak bir kısmını zeka ve bilincin evrimi oluşturur. Bu yüzden birinci silah olarak hayvan beyni yani içgüdülerimiz belirleyiciyken bilinçli sorgulama ikinci silahtır. Bu yüzden bilinç düzeyinde yanlışlarımızın farkında olsak dahi bu durumu beynimizin bilinç dışını kabul etmesi uzun zaman gerektirir. Biz de tam da bu noktada sürecin işleyişine vakıf olarak uzun vadede ikinci silahın gücünü kullanarak metropolde bazı istenmeyen hislerimizi yontarak onları yeni normale adapte etmeyi amaçlıyoruz. Yani farkındalık kazanarak duygu yönlendirme durumu uzun bir süreç gerektiren bir durumdur. Eğer hakkında farkındalık kazanmamız gereken durum bir sanrı veya kuruntu ise uzun vadede bilinçli telkinler oldukça iyi sonuç verir ve çoğu psikolojik hastalık vakasında neredeyse tamamen iyileşmek mümkündür. Örneğin AVM'nin en üst katında yemek yemenin gereksiz bir anksiyete yarattığı gibi durumlar doğru bilinç yönlendirmesi yani birey algısının değiştirilmesi sonucunda büyük ölçüde iyileştirilebilir. Fakat
ders çalışmak gibi uzun yıllar yapılan bir konuda vücudun artık biyolojik bir tiksinçlik yaratması süreci doğrudan bir temel ihtiyacın ürünü olmasından ve beynimizin bu durumun bir kuruntu ve gereksiz bir anksiyete örneğindeki gibi hata yaptığının farkına varması için ona bir neden bulmanın kolay olmamasından ötürü bu gibi durumları yönlendirmek ve tırnak içinde tedavi etmek pek mümkün değil. Bu etapta prefrontal korteks denilen muhakeme bölgesiyle sadece kısmi bir farkındalık ve zihin yönlendirmesi mümkün. Yani ders çalışmayı eğlenceli hale getirmek, yabancıların gamification dedikleri, onu oyun haline getirmek vesaire gibi. Az önce niçin tedavi etmeyi tırnak içinde söyledim? Çünkü zihin bu tarz konularda bu hislerin kendisini yanılttığını düşünmek istemez. Bu tiksinçliği gerekli ve yerinde bir tepki olarak kabul eder. Aslında bir bakıma haklıdır. Haklı olmasının sebebi de videonun başında bahsetmiş olduğum makaledeki o birkaç cümlelik ana fikirdir. Bu makale diyordu ki eğer bir konuda beyninizi aşırı istekli bir şekilde bir amaca adar ve o uğurda odaklanırsanız beyin bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapar. Sizlere başlangıç aşamasında büyük bir teşvik edici motivasyon sağlar. Hadi bakalım bu iyi bir plana benziyor, arkandayım diyerek sizin adandığınız konuda sizi destekler ve başlangıç olarak da size yüklü bir avans verir. Yani bol bol mutluluk hormonu. Fakat uzun vadede bu adanmışlık bir sonuç getirmez ise beyin bir noktada size sağladığı krediyi keser. Hem de öyle bir keser ki dünyaları önünüze serseler adandığınız o konuda artık kolunuzu dahi kımıldatacak hevesiniz kalmaz. Siz de artık sonuç getirmeyen bu uğraş hakkında tiksinçlik yaşamaya başlarsınız. Makalenin ana fikri bu şekilde. Şimdi ise bu süreci daha detaylı olarak evrimsel psikoloji üzerinden yorumlayalım. Öncelikle ders çalışmanın doğa anında tekabül ettiği noktayı görmeye çalışalım. Doğada içinde bulunduğumuz habitatın sürekli değişken olan tutumundan ötürü beyin temel ihtiyaçların gerektiğinde daha dolaylı yoldan yani daha kompleks bir yapıyla karşılanmasının gerekebileceği günlere hazırdır. Bu yüzden bu temel ihtiyaçlara erişim zamanla ne kadar karmaşık hale gelirse gelsin temelde kendi içinde ilişkilendirdiği bir ihtiyacı temsil ettiği için beyin aradaki bağlantıyı kurarken zorlanmaz. Yani ders çalışmak bildiğimiz gibi esasında bir temel ihtiyacın ürünüdür. Ders çalışmaktaki gayemiz iyi notlara sahip olmaktır. İyi notlar hem konuyu iyi anladığımız anlamını taşır hem de üniversite sınavı için yüksek bir okul puanı demektir. Yüksek bir üniversite sınavı puanı nispeten daha kaliteli bir okul. Bu okul ise mezuniyet sonrası daha yüksek şartlarda bir iş. Dolayısıyla daha fazla para anlamına gelir. En nihayetinde beyin yemeğin, giyinmenin, barınmanın metropoldeki versiyonunun paraya endeksli olduğunu anlar. Metropoldeki sistem ne kadar değişirse değişsin, araya ne kadar zincir halkası eklenirse eklensin, beynimiz bu kompleksleşen yapının doğa anındaki bahsettiğim temel ihtiyaç kaynaklarına tekabül ettiğini ilişkilendirir. Bizler zaten basit bir neden-sonuç ilişkisi kurarak toplum olarak doğumumuzdan itibaren bu güncel sistemi öğreniyoruz. Günümüzde para olan sistem bir zamanlar doğrudan mamut avlamak, mağarada yaşamaktı. Yani efor sonucunda ödül de anlık alınabilir durumdaydı. Zamanla değişen doğa dinamiklerinden ve kurulan yeni düzenlerden ötürü temel ihtiyaçların karşılanması süreci uzamış oldu ve beynimiz kademeli olarak daha sabırlı ve uzun vadede efor gerektiren bir düzene adapte olmak durumunda kaldı. Bu yüzden sarf edilen gayretin ödülünün bir miktar gecikmesine beyin normal gözüyle baktı. Şimdi tekrar makalenin üstünden geçelim ve doğa ana ile yaşanan süreci birleştirelim. Ders çalışmanın ileride büyük bir ödülü olduğu bilgisi küçük yaşlarda toplum tarafından zihnimize kazandırıldı. Beyin başlangıçta çeşitli kimyasalları salgılatarak bunun aranan ihtiyaçlar için doğru bir yol olabileceğini düşündürdü. Bunu da mutluluk hormonları üzerinden gerçekleştirdi. İlk etapta yolluk olarak bir miktar salgılattı ve kalanı iş bitince mesajı verdi. Ardından sabırla teslim edilme tarihini bekledi ama sen gelmez oldun. Aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Küller küllere kavuştu. Ama sen gelmez oldun. Beyin orta vadeye kadar büyük bir motivasyon ile hep bekler. Fakat süreç uzun vadeye taşındığı noktada artık yavaşça umudunu keser. Beyin o kadar uzun bir süre en üst seviyelerde beklentide kalır ve umulan sonucun gerçekleşmesini beklerse ve en nihayetinde vaat edilen ihtiyaçlar karşılanmamışsa beyin motivasyonu bitirme noktasına gelir ve muazzam bir isteksizlik başlar. Sonuç olarak neredeyse evrensel olarak kabul ettiğimiz duygulardan biri olan
iğrenme, tiksinme duygusu ağır basar. Bunu yapmasındaki amacı söz konusu temel ihtiyaçların karşılanması adına taktik değiştirilmesi gerektiğine inanmaya başlamasıdır. Ders çalışmak, ödev yapmak 3 yıl, 5 yıl katlanılabilir fakat 10 yıllık bir süreç uzun bir vade anlamına gelir. Tahammül kotamız dolmaya başlar. Ortalama lise 12, üniversite 16 yıl diye düşünürsek tahammül kotamızın uzatmalarında olduğumuzu beynin neden hatırlattığını sanırım daha iyi anlayabiliriz. Zihin hayatım neden bir yöne gitmiyor, gerçekten yaşamın amacı ne gibi bireyi derin düşüncelere sokar ki temel ihtiyaçlara ulaşmak adına strateji değişikliği yapmak üzere bir durum değerlendirmesi yapsın. Az önce de dediğim gibi bünyemiz orta vadede gelen ödüllere alışık olduğundan bekler. Bu yüzden arka plandan pek müdahale etmek istemez. Bu sürelerin optimum olabileceğine alışıktır. Ama 10 yıl insan yaşamı ölçeğinde büyük bir kısmı temsil eder. Özellikle de gençlik dönemi açısından. Bilinç dışı uzun vadede huzursuzluk hissi yayarak yanlış strateji olarak düşünmeye başladığı sistemin artık sadece gençliğiniz, çevikliğiniz, diriliğiniz, belki de doğurganlığınızdan gittiği mesajını alıyor. Çünkü farkında ki ömür uzun vadede sonuç getirmeyen atılımlardan ötürü harcanmakta. Dolayısıyla artık bize henüz hala gücümüz yerindeyken onu doğru yönde kullanmamız konusunda bilinç dışından fısıldıyor. DNA'mız aynı şeyleri yapıp uzun vadede farklı sonuçlar beklemeye alışık olmadığından bizleri içten içe kurtarmak adına birinci silahı olan limbik sistemi devreye sokuyor. Sonuç olarak bu daha fazla yanlış ve sonuç vermeyen atılımlar ile zaman kaybetmememiz için zihnimizi kullandığı temel bir içgüdüdür. Vücudumuzun doğru zaman yönetimi için kullandığı biyolojik bir saat olarak düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla bu sistemi bypass etmenin bir yolunu bulmaya çalışmak her zaman doğru bir seçim olmayabilir. Her ne kadar güncel metropol dinamikleri uzun vadeli ödüllere dayalı olsa da hiçbir sonuç getirmeden harcanan gençliği düzgün yönetmek isteyen doğal savunma sistemini kandırmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Öte yandan bu gezegen bazı durumlarda beynin her türlü soğutma girişimine bilinç düzeyinde iradesiyle direnerek herkesin gidemediği engebeli yoldan devam edip çığır açanlarla dolu. Yani bazen de bu temel içgüdüye kulak tıkayabilenler kazanır. Yine de hangi nokta zaman israfı, hangi nokta tünelin aydınlık ucu, esas vizyon bunu görebilmektir. Sadece ders çalışmak değil, mesleklerin gerektirdiği projeler ve hatta hobilerin bile uzun vadede sonuç vermemesi zamanla isteğin azalmasına neden olur. Bunu uzun süreli yaptığımız çoğu aktivite için uygulayabiliriz. Ayrıca tüm bu saydıklarım sadece yeme, içme, barınma değil, aynı zamanda da doğada kabilemizdeki diğer bireylerden kabul edilme temel içgüdüsünü taşır. Uzun vadede sonuç alamadığımız uğraşlardan ötürü sürüdeki statümüzün düşeceğinden, onların bizi artık faydasızmış gibi görebileceklerinden ve dolayısıyla en kötü senaryo olan sürüden atılmaktan doğan bir korkumuz vardır. Bu nedenle uzun dönemde çeşitli kontrol noktalarında bir ödül almak gerekir ki bu uğraşın takdire değer olduğunu ve o kadar da mantıksız olmadığını bizlere düşündürebilsin. Dolayısıyla çalışıyorsak ya bu süreci çeşitli duraklara bölüp belirli aralıklarla terfi alarak artan kaynaklarımızı ve statümüzü ona gösterip bilinç dışımızın biyolojik saatini bir sonraki kontrol noktasına kadar oyunun dışında tutacağız. Ya da öğrenciyken ders çalışmak gibi durumlarda yaptığımız işten uzun vadede bir sonuç veya bunu diyecek ölçüde bilinç dışımızı doyuracak bir ödül vereceğiz. Öte yandan öncesinde bahsettiğim oyunlaştırarak eğlenceli hale getirme faktörünü de kullanmak mümkün. Fakat bunu sadece söylemesi kolaydır. Çoğu kişi angarya olarak görmeye başladığı bir işe yeni ve eğlenceli bir perspektifle yaklaşamaz. Bu tarz bir durumdaysanız da şunu düşünün. Yapmakta olduğunuz proje sadece sizin açınızdan değil, sonunda başkalarının da hayatını değiştirebilecek bir kamu yararı niteliği taşıyor olabilir. Böylece eğer uğraşınızın vakit kaybı olmadığına ve sürdürülebilmesinin zaruri olduğuna dair bir inancınız varsa ilk etapta bireysel pes etme gerçekleşeceğinden, diğerlerine olan bir sorumluluğunuz varsa onların bu projeye sizden daha çok ihtiyaçları olabileceğini hatırlayarak onlara bir fedakarlık yapma faktörünü kullanabilirsiniz. Bu sayede Doğu Ana'daki sürüye faydalı olma unsuru üzerinden bilinç dışınızın tahammül barından bir miktar daha ek süre isteyebilirsiniz. Toparlıyorum. Boş duvarlara bakmanın cazibesi veya ekranda sesi kapalı olan diziye kilitlenip kalmamızın ardında yatan temel psikoloji budur. Bunun yanına zihnin dikkatini dağıttığı yöndeki olgunun daha keyifli olması ve ödülünün anlık tüketilebilir olmasını da ekleyebiliriz. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz egonun sosyal fobi ile ilişkisi olacak. İlginizi çekerse beklerim.